Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm akşam vakti köşkün kamelyasında Yekta ve Hira'nın yemek masasında geçirdiği anda başlıyor. Yekta cebinden pırlanta bir yüzük çıkarıp Hira'ya gerçek bir evlilik yapmak istediğini söylemişti. Hira şaşkın bir şekilde Yekta'ya "Bu ne demek oluyor?" dedi. Hira Yekta'ya "Ben seninle resmi nikah yapmadan önce seninle anlaşma yapmamış mıydım?" dedi. Hira Yekta'ya "Sen sadece Sahra'ya soyadını verecek ve ona baba olacaktın." dedi. Yekta Hira'ya "Evet haklısın, seninle sahte bir evlilik anlaşması yaptık." dedi. Yekta Hira'ya "Sen yardıma muhtaçken sana yardım ettim. Ama Sahra doğduktan sonra sana ve Sahra'ya karşı hislerim değişti." dedi. Yekta Hira'ya "Ben her zaman sizleri ailem olarak gördüm." dedi. Yekta Hira'ya "Ölüme yakınken bile hep seni düşündüm." dedi. Yekta Hira'ya "Sana hep aşkımı itiraf etmek istesim ama cesaret edemedim." dedi. Yekta Hira'ya "İkimizin karı koca olması neden imkansız ki?" dedi. Hira Yekta'ya "Çünkü sana karşı hiçbir his beslemiyorum, seninle ilk karşılaştığım anla şu andaki duygularım aynı." dedi. Hira Yekta'ya "Sahra'yı uyutmam gerekiyor." dedi ve oradan ayrıldı. Hira içinden konuşarak "Yekta buna nasıl cesaret etti ki, bu evlilik böyle devam edemez." dedi. Yekta ise kendi kendine konuşarak "Hira Orhun'u sevdiği için benim karım olmak istemiyor." dedi. Yekta kendi kendine konuşarak Sahra'ya "Her istediğimi yaptırabilirim, Sahra'yı kullanarak Hira'yı elde edeceğim." dedi. Yekta Hira'yı karısı yapmak için büyük bir savaş başlatmış durumdadır. Öte yandan Orhun çalışma odasında Sahra ile vakit geçiriyorlardır. Yemek partisi sonrası Sahra Orhun'un çalışma masasındaki süslemeleri inceliyordur. Sahra Orhun'a "Artık hep buradayım ve senin masandaki süslemelerle oynayabilirim." dedi. Orhan Sahra'ya "Artık uyuman gerekiyor." dedi ve birlikte odadan çıktılar. İkili evin koridorunda Hira ile karşılaştılar. Orhun Hira'ya "Her şeye rağmen aileni ayakta tutmak için büyük bir mücadele veriyorsun, sen güçlü bir kadınsın." dedi. Hira Orhun'a teşekkür etti ve Sahra ile birlikte oradan ayrıldılar. Saatler ilerledi, Hira, Sahra ile birlikte yatak odasındaki yatağında uyuyorlardır. Hira bir türlü uykuya dalamıyordu çünkü Yekta'nın teklifini düşünüyordur. O esnada Yekta odaya girdi. Yekta Hira'ya "Uyumadığını biliyorum, söylediklerim seni korkuttu ama teklifimi lütfen düşün." dedi. Yekta Hira'ya "Sahra ile aramda büyük bir bağ var, her şey Sahra için." dedi. Yekta cebinden yüzüğü çıkarttı ve Hira'ya "Bu yüzüğü takmanı istiyorum, sana verdiğim değer herkes tarafından bilinsin." dedi. Hira uyuyormuş gibi davranmaya devam etti. Yekta Hira'ya "İyi geceler." dedi ve daha sonra odadan çıktı. Hira baskı altında olduğu için huzursuzdur ve gittikçe daha da mutsuz olmaya başlıyordur. Ertesi sabah oldu. Defne sabahın erken saatlerinde ofisinde Zerrin ile sohbet ediyorlardır. Zerrin Defne'nin artık Demirhanlı ailesinin avukatlığını bıraktığını öğrenince sinirlendi. Zerrin Defne'nin fikrini değiştirmeye çalışsa da Defne kararında kesindir. Zerrin Defne'ye "Eski bir geçmiş için aşkından vazgeçme." dedi. Zerrin'in Defne'ye söylediği cümleler Defne'nin kafasını karıştırdı. Diğer tarafta ise Ece'nin kiralık katili Aziz'in evine baskına gelmişti. Kiralık katil yaşlı adamı bayıltıp Elif'i kaçırdı. Aziz ve Suzan ise Ece rahatsızlandığı için onu hastaneye götürmüşlerdi. Dakikalar sonra 3 kişi eve geri döndüler ve Elif'in kaçırıldığını öğrendiler. Kiralık katil başka bir çete mensubu olarak Elif'i kaçırdığını beyan eden bir not bıraktı. Yaşlı adam Elif'i kaçıran kiralık katilin boynunda bir akrep dövmesi olduğunu söyledi. Aziz o an boynunda dövmesi olan bir adamı hatırladı. Suzan, Aziz'e Elif için canını tehlikeye atmaması gerektiğini söylese de Aziz onu umursamadı. Aziz vakit kaybetmeden evden ayrıldı.
Aziz telefonla polis amirini aradı ve Elif'in kaçırıldığını söyledi. Aziz Elif'i kaçıran kişinin Tufan isimli bir adam olduğunu ve MOBESE kayıtlarının incelenmesini polis amirinden rica etti. Fakat polis amiri Aziz'e yardım edemeyeceğini söyledi. Aziz Elif'i kaçıran kişinin Gürbüz'ün adamı Tufan olduğunu biliyordur. Ama Aziz'e göre Tufan Gürbüz'den bağımsız olarak hareket ediyordur. Ece, Tufan'a ben Aziz'le evlenene kadar Elif'i bir yerde sakla emrini vermiştir. Bu sebepten dolayı Tufan, Elif'i öldürmeyecek ve tutsak tutacaktır. Aziz Tufan'ın bir arkadaşından Tufan'ın ormanlık bir alanda Elif'i sakladığını öğrendi. Elif ise Tufan'ın sapıkça davranışlarından korkuyor ve kurtulmak için bir fırsat kolluyordur. Elif fırsatını buldu ve tutsak tutulduğu kulübeden elleri bağlı bir şekilde koşarak kaçtı. Neyse ki Tufan Elif'e zarar vermeden Aziz yardıma geldi. Fakat Tufan silahını kullanarak Aziz'e ve Elif'e ateş açtı. Diğer tarafta ise Afife büyük odada Sultan ile konuşuyorlardır. Sultan Afife'ye dün gece Yekta ve Hira arasında yaşananları anlatıyordur. Afife'ye göre dün gece istediği olaylar yaşandı. Son günlerde Afife'nin aniden baş dönmesi ve baş ağrısı oluyordur. Afife'nin baş ağrısı başlayınca Sultan ilaç almak için mutfağa gitti. O esnada Zerrin Afife'nin yanına ziyarete geldi. Afife Zerrin'e birisi Yekta'ya, Orhun ve Hira'nın evlilik planı yaptığını söylemiş dedi. Afife Zerrin'e o kişi sensin, seni daha önceden benim işlerime karışmaman konusunda uyarmıştım dedi. Afife Zerrin'e kız kardeşini oğluma layık gördüm ama böyle yaparsan her şeyi berbat edersin dedi. Afife Zerrin'in konuşmasına fırsat vermeden onu azarlamaya devam etti. Öte yandan Orhun köşkün bahçesinde vakit geçirirken Yekta ile karşılaştı. Yekta büyük bir bisikleti Sahra için getirtmiştir. Orhun Yekta'ya bu bisiklet Sahra için büyük ve tehlikeli dedi. Yekta Orhun'a sen bir baba olmadığın için bunu bilemezsin, çocuklar çabuk büyür dedi. Orhun Yekta'ya bu bilgiyi bilmek için baba olmaya gerek yok dedi. Orhun Yekta'ya umarım Sahra bir zarar görmez dedi ve oradan ayrıldı. Yekta içinden konuşarak Hira ve Sahra benim olacak dedi. Diğer tarafta ise Hira yatak odasında Sahra'nın saçını tararken Sahra masa üzerinde duran yüzük kutusunu gördü. O esnada odaya Yekta giriş yaptı. Yekta Sahra'nın yüzük kutusunu incelediğini görünce o yüzüğü annene hediye aldım dedi. Sahra'nın ısrarı sonucu Hira Yekta'nın aldığı yüzüğü takmak zorunda kaldı. Yekta Sahra'ya sana da bir hediye aldım, bahçeye birlikte çıkınca göreceksin dedi. 3 kişi birlikte bahçeye gittiler. Sahra büyük bir bisiklet görünce Yekta'ya ama bu çok büyük dedi. Yekta Sahra'ya ben sana bu bisikletin nasıl sürüleceğini öğreteceğim dedi. Hira Yekta'ya bu bisiklet Sahra'ya uygun değil dedi. Yekta Hira'ya Sahra benim de kızım ve ona bisiklet sürmeyi kolayca öğreteceğim dedi. Yekta Sahra'yı kucaklayıp bisiklete oturttu. O anları Orhun çalışma odasının penceresinden gözetiliyordur. O esnada Defne elindeki dosyalarla odaya giriş yaptı. Defne Orhun'a ofisindeki Demirhanlı şirketine ait tüm dosyaları getirdim dedi. Orhun ve Defne sohbet etmeye başladılar. İkilinin sohbet konusu insanların güvensiz olduğudur. Orhun Defne'ye başka insanlara güvenemeyeceğim, bu sebepten dolayı bir dava sürecimizi senin yönetmeni istiyorum dedi. Orhun açıkça Defne'ye Demirhanlı ailesi adına avukatlık hizmetini bitirmemesini istiyordur. Defne Orhan'ın teklifini geri çevirmedi ve istifa etmekten vazgeçti. Defne hevesli bir şekilde Orkun'a o halde ben Demirhanlı şirketinin davası için çalışmalara başlayayım dedi ve oradan ayrıldı. Diğer tarafta ise Yekta'nın Sahra'ya bisiklet öğretme süreci devam ediyordur. Sahra bisikletin büyük olmasından dolayı 2 tekerlekli bisiklette denge kuramıyordur. Yekta ise Sahra'nın büyük bisikleti sürmesi için epey uğraş veriyordur. Bir müddet sonra Orhun köşkün bahçesine geldi ve Sahra'yı izlemeye başladı. Yekta Orkun'u izlerken Sahra bisikletin üzerinden kolunun üzerine düştü.
Hira Yekta'ya bağırarak sana bu bisikletin Sahra'ya uygun olmadığını söylemiştim dedi. Yekta Hira'ya endişelenmeye gerek yok çocuklar düşerek büyürler dedi. Orhun hemen Sahra'ya müdahale edip onun kolunu inceledi. Orhun Hira'ya Sahra'nın kolu kötü görünüyor, hastaneye götürmekte fayda var dedi. Yekta Orhun'a buna gerek yok dedi. Hira ve Orhun Sahra'ya eğer kolun acıyorsa seni hastaneye götürelim dedi. Sahra sırf babasının isteği için kolunun acımadığını Orhun ve Hira'ya söyledi. Yekta Sahra'ya aferin benim kızım güçlü birisi dedi. Yekta Sahra'yı kucağına aldı ve Hira ile birlikte oradan ayrıldılar. Hira Sahra'nın incinen koluna merhem sürdü. Sahra'nın isteği üzerine Hira mutfağa tatlı almaya gitti. Yekta Sahra'ya bu kadar güçsüz olma kolunda bir şey yok dedi. Sahra Yekta'ya ama ben bir çocuğum ve canım acıyor dedi. O esnada odaya Orhun giriş yaptı. Yekta Sahra'ya bir kardeşin olduğu zaman sen ona bisiklet sürmeyi öğreteceksin dedi. Sahra şaşkın bir şekilde Yekta'ya benim bir kardeşim mi olacak dedi. Yekta Sahra'ya neden bir kardeşin olmasın ki hem bu sayede mutlu ailemiz büyür dedi. Yekta Sahra'ya sence de bunlar güzel şeyler değil mi dedi. Orhan şaşkın bir şekilde Yekta'ya bakıyordur. Hira ise Yekta'nın söylediklerini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve elindeki tabağı yere düşürdü.